Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz çanta figürünü kum boncuktan yapacağız. Bu figürü Takıyap Eğitim Grubu moderatörümüz Kıymet Özerdoğan arkadaşımız bizden istedi. Aslında model yine üyelerimizden Aynur Çifter'e ait. Kendilerine her ikisine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu modeli yapımını beni teşvik ederek size sunmamı sağladıkları için. Aynur Hanım modeli nasıl yaptığını anlattı. Öncelikle modeli kareleme tekniğiyle yapmış. Şu üstündeki iki sırayı tuğla tekniğiyle uyguladığını söyledi. Ben yapmaya başladığımda hem kareleme ya da elde dokuma tekniğiyle hem de yine başka bir teknik olan herringbone tekniğiyle denedim. İkisinde de olabiliyor. Şimdi yapımına başlıyoruz. Gördüğünüz gibi 3 tane kırmızı, 1 tane krem, 3 tane kırmızı, 1 krem ve 3 kırmızıyı aldım. Şimdi bir tane daha kırmızı alarak bu en baştaki kırmızının yanına bir tane daha oturtmak için tersinden, boncuğun tersinden giriş yapıyorum. Boncuklar yan yana geldi ve tekrar bu boncuğun içinden sıraya çıkıyorum. Şimdi ikinci bir boncuk alacağım. Bu kez yandaki sıradaki ikinci boncuğun içinden çıkacağım. Geri olarak geriye döneceğim. Ve yandan az önce atmış olduğumuz boncuğun içinden yine ön tarafa çıkıyorum. Üçüncü kırmızı boncuğumu aldım. Bu kez üçüncü boncuğun içinden ters olarak dönüyorum. Tekrar yan tarafa geçip boncuğun içinden öne çıkıyorum. Şimdiki sırada kremler var. Krem boncuğun içinden bir krem boncuk alarak ters yönde yine geri geliyorum. Yan tarafa geçip kremden öne çıkıyorum. Gördüğünüz gibi dördüncü boncuk da yerini aldı. Şimdi bir kırmızı daha alıp aynı şekilde bu elde dokuma tekniği arkadaşlar. Yandan ön tarafa dönüyorum. Tekrar bir kırmızı. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Boncuğun içinden geriye dönüp yandan aynı boncuğun içinden ön tarafa çıkıyorum. Aynı işlemi sıradaki kırmızı boncuğa da yapacağım. Ondan sonraki sırada tekrar krem boncuk var.
Krem ucu alıyorum. Yine tersten giriş yapıp en son aldığım boncuğun içinden ön tarafa çıkıyorum. Şimdi kalan son 3 boncuğa da aynı işlemi uyguluyorum. Boncuğun tersinden girip son aldığım boncuğun içinden ön tarafa çıkacağım. Diğer boncukları da aynı işlemi uygulayıp sırayı bitireceğim. Son boncuğumu da içinden geri dönüp az önce aldığım boncuğun içinden öne çıktım. Böylece ilk 2 sıram tamamlanmış oluyor. Buna devam ettikçe daha düzgün bir şekilde ortaya çıkacak arkadaşlar. Şimdi buradan devam edip aynı sıralamayı burada da uygulayacağım. Ama videomu kısa kesmek amacıyla daha seri bir şekilde son tarafa ulaşmaya çalışacağız. Burada daha önceki sırada olduğu gibi birinci boncuktan geri dönüp bunu yeni boncuğu buraya oturtuyorum ve ön tarafa boncuğun içinden geçiyorum. Tekrar kırmızı boncukla aynı işlemi uyguluyorum. Ve ön tarafa geçiyorum. Bu sırayı tamamladıktan sonra sıranın tamamını tamamlanmış vaziyette size sunacağım arkadaşlar. Burada sırada krem var. Kremi alıp tersinden yandaki boncuğun içinden öne çıkıyorum. Bu yandaki boncuk en son aldığım boncuk. Şimdi sırada kırmızı boncuk var. Kırmızı boncuğun da içinden ters olarak dönüp aynı şekilde öne çıktım. Arkadaşlar misinalle çalışmak oldukça zor ama ben misinalle çalışmayı iplerin görünmemesinden dolayı daha çok severek yapıyorum. Eğer zorlanıyorsanız ip de kullanabilirsiniz. Naylon iple kum boncuklar içinden geçip sorunsuz bir şekilde bu figürü bitirebilirsiniz. Boncuklar kum boncuk oldukları için kopma yapmayacaklardır. Sağlıklı bir şekilde figürü oluşturabilirsiniz. Şimdi bu sırayı tamamlıyorum. Son 3 boncukla
Figürde bildiğiniz gibi az önce baktığımızda gördüğümüzde bir sırada 11 tane boncuk var. Ve şu anda yapmış olduğumuz 3. sıradan sonra bu sırayı 14 sıra daha yürüterek figürü bitirmeye çalışacağız. Şimdi üst sırasını yaptık arkadaşlar. Burada bir tarafı 7, diğer tarafı 7 sıra olduğundan toplamda 14 sıra kullanıyoruz. Ve şu hale getireceğiz arkadaşlar. Burada 14 sırayı tamamladıktan sonra ben bir sıra eksilterek devam ederek 2 sırada krem yaptım. İki tarafa aynı şekilde uyguladım. Ve sonra bunu katlayıp yanlardan dikerek şu çantayı elde etmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar az önce bahsetmiştim. Bunu elde dokuma tekniğiyle yaptık. Ama ben bunu elde dokuma tekniğiyle yapmadım. Belki şuralardan anlayabilirsiniz. Herringbone tekniği kullandım. İlk sırada 30 tane boncuğu aldım. Sonra ikişer ikişer dönerek ilk 2 sırayı yaptıktan sonra üstüne ikişer ikişer önce kırmızı sırayı, sonra krem sırayı, daha sonra diğer sıraları ekledim. Böyle 11 sıra haline getirdikten sonra, böylesine 11 sıra getirdikten sonra ilk başları yine böyle yaptım. Şimdi bana tarifte arkadaşlar Aynur Hanım en üstteki 2 sırayı tuğla tekniğiyle yaptığını ifade etti. Ama ben tuğla tekniği kullanmadım. Siz burada tuğla tekniği de kullanarak bu 2 sırayı yapabilirsiniz. Sonra da dediğim gibi katlayarak bu yanları kapatacağız arkadaşlar. Bunu kapatırken de birer boncuk da ekleyebilirsiniz. Ben eklemeden yaptım. Şimdi son halini göstermek istiyorum. Gördüğünüz yanları kapatılmış ve üstü kapatılmış. Daha sonra yukarısı bir sap olarak yapılmış. Son hali bu arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Biz bunu Aynur Hanım'dan bu şekilde tarifini aldık. Ama ben buna bir ilave daha yapmak istedim. O da şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz daha büyüterek üzerine motif koyarak, ki bu motifi size ben resim olarak şimdi veriyorum. Önce gördüğünüz şekilde az önce yaptığımız şekilde de örme işini tamamladık. Sonra yanlarını dikip en üstünü açık bıraktım. Gördüğünüz çanta şeklinde bir model oluştu. Buraya arkadaşlar istediğiniz bir şeyi koymanız mümkün. Şimdi bunu niye böyle yaptık? Onu da ifade edeceğim. Arkadaşlar bunu kolye olarak kullanabilirsiniz.
Bunu çocuklarda nazarlık olarak da kullanabilirsiniz. İçine dua da koyabilirsiniz. Muska olabilir. Kolye olarak dediğim gibi kullanabilirsiniz. Kolyede başka motifte çalıştım. O motifte kalp motifi. Şimdi onu da size resmini veriyorum. Ama kendisini çalışmadım. Siz bu modellerden birini seçip çalışma şansınızdan sahipsiniz. Gördüğünüz çanta modelini daha fazla çalışarak yazın standlarımızda kullanmayı düşünüyorum. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.